Bugün Eco Questions projesi olarak yanınızdayız. Evet. Birkaç zamandır farklı sektörlerden ilham verici hikayeleri dinlemek için yola çıktık. Bugün de hem geri dönüşümden bahsetmek için hem de biraz sizin tecrübenizi duymak için Torex Trading'den sizlerle Tuygun Töre ile birlikteyiz ve sizinle sohbet edeceğiz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki seve seve. Öncelikle hoş geldiniz bizim bu geri dönüşüm tesisimize. Biz 2014 yılında kurulmuş ve 2019 yılında da artık üretime işte bir şekilde geçiş yapmış bir geri dönüşüm tesisiyiz. Benim ismim Tuygun Töre. Eğitimimi, üniversite hayatımı işte farklı bir dalda, turizm aslında, turizm otelcilik dalında bitirdikten sonra farklı şekilde ticari alanlarda faaliyet gösterdim. Daha sonra tabii ki üretimi ve sanayiciliği çok sevdiğimden dolayı bu alanda neler yapabilirim diye belli başlı araştırmalar içerisine girdim. Ve günün sonunda da ülkemizde de çok büyük eksikliği olan geri dönüşüm sektörüne adım attım. Ve 2019 yılından beridir de ülkedeki plastik atıkları toplayarak geri dönüştürüyoruz. Onları ilk önce işte rafine ediyoruz, ayrıştırdıktan sonra işte yıkıyoruz, kırıyoruz, parçalıyoruz, sonra eritiyoruz ve geri dönüştürerek de çöp poşeti haline getiriyoruz. Bütün işte otel, restoran, üniversite, okul, yine işte birçok market buralarda bunların dağıtımını yaptıktan sonra da son tüketiciyle buluşturuyoruz. Geri dönüşüm çok önemli bir sektör tabii ki. İşin içine girdikten sonra bunun uçsuz bucaksız olduğunu anlıyorsunuz. Bizim daha çok tabii ki plastik alanında geri dönüşüm yapıyoruz. Tabii bu o kadar çok yaygın bir yayılması gereken bir iş alanı ki yani çünkü bütün canlılara da günün sonunda temas etmiş oluyorsunuz. Doğamızı zaten korumak ve çevreyi temiz tutmak en başta biz insanların görevi aslına bakarsanız. Zaten biz de sloganımızı bu yönde doğayı sev, çevreyi koru olarak belirledik ve faaliyetimizi bu şekilde devam ettiriyoruz şu anda. Teşekkür ederiz. Bize Torex Trading'den biraz daha bahsedebilir misiniz? Tabii. Nasıl doğdu ve sizi bu alanda çalışmaya iten motivasyon başlıca neydi? Tabii ki. Yani ben aslına bakarsanız 2014 yılında bir süreliğine böyle boşlukta kaldım. Acaba ne iş yapayım gibisinden. Yani çünkü turizm alanında herhangi bir iş yapmak istemiyordum. Ve bir yakınımın yanında işte şu anda görmüş olduğunuz bu kompleksin daha böyle atölye tarzında olan, daha böyle gelişmemiş bir yer olan bir yerde o kişiyle çalışmaya başladım. Onlar da plastik atıkları topluyorlardı. Plastik atıkları daha sonra geri dönüştürüp işte çöp poşeti haline getiriyorlardı ama bunun kapasitesi çok düşüktü o zamanlar. Ben de tabii bu işi nasıl geliştirebilirim diye bir araştırmaya başladım. Bu işe yatırım yapmaya değer mi diye düşünmeye başladım. Sonra bu işte gelecek olduğunu gördüm. Ve yine o sıralarda Güngör Çöplüğü'ne gitme fırsatı yakaladım. Yaklaşık bir 30-40 kez oraya gidip orada araştırma yapma fırsatı yakaladım. Plastik atıkların, işte demir atıklarının, cam atıklarının, işte gıda atıklarının nasıl ayrıştırıldığını veya ne şekilde Güngör Çöplüğü'nde bertaraf edildiğini görme şansına sahip oldum. Baktım gördüm ki Güngör Çöplüğü'nde bu iş böyle yapılması gerektiği gibi yapılmıyor. Doğru düzgün ayrıştırma yok. Doğru düzgün bir işte işletme yok o dönemlerde. Şu anda da yok gerçi ama o dönemler için beni motive eden işte gördüğüm görsellerden biriydi. Yani biz nihayetinde bu atıkları neden geri dönüştürmüyoruz diye böyle araştırdım biraz. Sonra Türkiye'de ve Rum tarafında bazı işte tanıdığım kişilerle temasa geçtim. Onların tesislerini gidip gördüm. Ve oralarda bu işin nasıl yapıldığını öğrenmeye başladım. Tabii bizim çok ciddi dezavantajlarımız var. Ada ülkesi olmamız hasebiyle, elektrik fiyatlarının çok yüksek olması, girdi maliyetlerimizin çok yüksek olması hasebiyle bunları acaba bir şekilde aşabilir miyim diye böyle biraz cesarete ihtiyacım vardı açıkçası o dönemlerde ama bir söz vardır. Yani yola çıktıktan sonra da yolda kalmazsınız. Yeter ki siz inançla
o yolda yürümeye başlayın. Ben de o inançla bu yolda yürümeye başladım ve nihayetinde 2019 yılından beridir bu işin içerisindeyim. Bu işin içerisinde öncü firmalardan biriyim. Yani şu anda yaklaşık olarak ayda 50 ton atığı topluyoruz ve geri dönüştürüyoruz. Eğer biz bu 50 ton atığı geri dönüştürmesek işte şu anda çevremizde atık durumda olacak veya toprağın altında gömülmüş olacak veya bir şekilde bir yerlerde o yakılarak imha edilmiş olacaktı. Biz en azından bunları bu şekilde toplayıp daha sonra ekonomiye de kazandırıyoruz. Evet, onu duymak çok güzel. Evet. O zaman biraz da yaptığınız bu sürdürülebilir üretim ve uygulamalardan bahsedelim. Bu gibi geri dönüşüm temelli ürünleri üretmenin maliyet açısından ne gibi avantaj ve dezavantajlarını gözlemlediniz bu süreçte? Evet. Şimdi avantajımız tabii ki bizim %100 ham maddemizin Kıbrıs'ta olması. Çünkü biliyorsunuz bu atıklar nasıl geliyor ülkemize? Belli bir şeylerin ambalajı olarak geliyor. İşte konserveleri veya işte su şişelerini veya kola şişelerinin veya işte paketlerin üzerindeki ambalajlar, mobilyaların üzerindeki ambalajlar, alüminyumların üzerindeki ambalajlar, seranaylonları, bunlar biliyorsunuz başka iş dallarının aslında hizmet eden ürünler. Bunlar tüketildikten sonra artık atık olarak niteliyoruz bunları. Bunların naylon olan kısmını ve tabii ki bahçelerdeki damlama su lastiklerimiz, siyah hortumlar, siyah borular. Bunlar da biliyorsunuz tabii ki başka bir amaca, yani tarlalarda işte ürünleri yani meyveyi, zepseyi işte sulamakta kullanılan materyaller aslına bakarsanız. Bunlar kullanıldıktan sonra ve ömrünü tükettikten sonra artık atık oluyor. Bu atıkların da bir şekilde tabii ki ya bertaraf olması lazım ya da geri dönüşüme kazandırılması lazım. Bu materyallerin ülkede olması tabii ki bizim açımızdan avantaj. Burada kazan kazan gibi bir durum vardır. Biz bunlar toplarken sadece iş gücüne dayalı olarak ve tabii ki işte arabalarımız da var, tabii ki toplayan arabalarımız da var veya başka yerlerde bu işlerden para kazanan insanlar da vardır. Bunlar topluyorlar, bize getiriyorlar ve belli bir ücret alıyorlar. Aslına bakarsanız bunlarda işi gücü olmayan birçok insan da bunu yapabiliyor, yapıyorlar da zaman içerisinde. Bunlar da karşı karşıya kaldık. Onlar da bir şekilde bizim yanımıza çalışmıyor ama bizden maaş alan çalışanlarımız gibi oluyor belli bir süre sonra. Bu bir avantaj. Tabii plastiğin özellikle yıkanması, kırılması, parçalanması ve tekrardan eritilmesi gibi durumlarda en fazla bizim giderimiz elektrikte, elektrik kaleminde oluşuyor. Elektrik ne yazık ki ülkemizde bizim çok yüksek maliyeti. Bunlar bizi tabii ki dezavantaj olarak karşımıza konuyor. Yine tabii ülkedeki bankalarda işte faiz oranlarının çok yüksek olması ve bizi sürekli olarak ekonomik anlamda bunları zorlaştırması, bizim ekonomik hayatımızı zorlaştırması da bunlar ciddi dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Peki pazarlama açısından ne gibi avantaj ve dezavantajları gözlemlersiniz? Mesela ürünlerinizi pazarlarken çevre dostu kimliğinizin etkisini fark ediyor musunuz? Daha çok tercih ediliyor mu ürününüz? Tabii ki ilk başlarda çok zorlandık çünkü özellikle ithal ürünlerde daha fazla bir rağbet vardı yerli halk tarafından. Çünkü onun da nedenleri var. Biliyorsunuz ki daha çok izlenilen televizyon kanalları Türk kanalları olduğundan dolayı işte Türkiye'de üretilmiş bir ürünün Kıbrıs'a gelmesi ve doğal olarak onun reklamının aslında o kanallarda yapılıyor olması bir avantaj sağlıyordu ithal ürünlere. Bizim açımızdan bakacak olursanız bizim ürünlerimizin tanıtımını yapan herhangi bir işte büyük izleyici kitlesi olan televizyonlar olmadığından dolayı yerli televizyonlarda izleyen sayısı aslında çok düşük olmasından dolayı biz de tabii ki kendi ismimizi öne çıkarmakta, kendimizi tanıtmakta çok zorlandık ilk başlarda. Tabii bu bir süreç, bir mücadele istiyor kendimizi tanıtabilmek, kendimizi anlatabilmek, ne yaptığımızı memleket adına, insanlık adına, doğa adına neler yaptığımızı, başardığımızı, ne için yola çıktığımızı anlatmak belli bir süreç istiyor. Ben de bu süreç zarfında
gerek görsel medyada gerek yazılı medyada çok aktif bir şekilde yaptığımız işin değerini ve dünyadaki de değerini aslında anlatmaya çalıştım ve birçok insan da bizim markamız olan Doğa Plast markasını öğrendi ve artık daha da böyle yaygın bir şekilde tüketici kitlesine ulaşabiliyoruz. Bu mutluluk verici tabii ki. Verdiğimiz mücadelenin de bir yerde artık meyve verdiğini görmek bizim açımızdan çok dediğim gibi mutluluk verici. Şimdi biraz hazırlanmış sorular dışına çıkmış olacağım ama eğer imkanlarınız bulunsaydı şirketinizi ne gibi yönlerde geliştirmek isterdiniz? Şimdi tabii özellikle Ar-Ge açısından biz zayıfız, yani bu saklanacak bir durum değil. Evet. Veya işte yani finansal açıdan dediğim gibi çok daha güçlü olmak isterdim. Beni her hafta mesela Yeşil Okullar Projesi adı altında birçok okul arayıp ziyaret ediyorlar bu tesisi ve işte küçük çocuklara 10, 11, 12 yaşındaki çocuklara ülkemizde geri dönüşümün olduğunu, geri dönüşümün nasıl yapıldığını, plastik atıkların özellikle nasıl değerlendirildiği noktasında bilgilendirmek istiyorlar. Bizler de onlara bu anlamda yardımcı oluyoruz. Ben gönül isterdi ki çok daha fazla imkanlarla bunu büyük kitlelere aktarabileyim. Çünkü biz Kıbrıs olarak her zaman deriz Yeşil Adayız. İşte Yeşil Ada, çevremiz, işte doğamızda hep böyle övünürüz zaten. Ama baktığınızda çevremizin aslında ne kadar pis olduğu, kirli olduğu veya yetersiz bir temizlik yapıldığı söyleyebiliriz. Bugün ülkemize bir öğrenci geldiğinde, bir turist geldiğinde ilk bakacağı şey doğasıdır, çevresidir, yollarıdır. Ve biz bunlara tabii ki hani bir turist başka bir turisti buraya çekebilmesi için veya bir öğrenci başka bir öğrenciye Kıbrıs'ı önerebilmesi için tabii ki iyi bir imajla buradan ayrılması, iyi bir izlenimle buradan ayrılması lazım. Ve buna bağlı olarak da biz tabii ki kendimizi çok daha imkanlarımız gelişmiş olsaydı ben bu tür işletmelerin güçlenebilmesi için, ben zaten tek işletmede ben değilim bu anlamda. Geri dönüşüm işi yapan 13 tane firma vardır ve bunların gelişmesi, bunların daha da güçlenebilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Peki genel halk sizin gibi firmaları desteklemek için ne gibi şeyler yapabilir? Yani şimdi halkımız, duyarlı insanlar beni çok arıyor. Çünkü bizim televizyonlarda da reklamlarımız dönüyor sürekli olarak. Beni çok arayan insanlar oluyor. İşte bizim evimizde biz pet şişe biriktirdik, bunları alır mısınız? Ya da naylon atıklarımızı biriktirdik, bunları alır mısınız? Gibi veya bizim işte tarlamızdan şu kadar yaklaşık olarak su lastiği, damlama su lastiği söktük, bunları alır mısınız? Ama çok uzakta mesela işte Karpaz'dan arayan oluyor, Türkmenköy'den arayan oluyor, Yedi Dalga'dan arayan oluyor. Wow. Tabii şimdi baktığınız zaman duyarlı insanlar var, beni de arıyorlar. Ama ne yazık ki ben onlara olumlu bir cevap veremiyorum. Çünkü biz işte yani yaklaşık olarak yani bir yerden gidip bir atık almamız için 4-5 tonluk bir atık olması lazım orada. Yani ancak öyle bir şeyi göze alabiliriz. Araba ve adam çıkartabilmek için. Yani öyle 5 kiloluk, 10 kiloluk, 20 kiloluk herhangi bir atığı bir yerden gidip almak tabii ki bizim finansal olarak bizim yapabileceğimiz bir iş veya işçilik değildir. Dolayısıyla halkımızın aslında duyarlılığı var. Ama bunlara da çözüm olarak tabii ki belediyelerin belli başlı noktalara işte bu atıklarını insanların atabilmesi için, bırakabilmesi için belli başlı kafesler veya işte ne bileyim odalar yapması lazım. Ve onlar da dolduğu zaman bizim gibi geri dönüşüm tesislerine bu atıkları aktarmaları lazım. Ancak bu şekilde çözüm bulunabilir bu şartlar altında. Teşekkür ederim. Son sorumu da buna yönelik sormak isterim gene. 2014'te dediniz bu işe atıldınız aslında. 2014'te geri dönmüş olsanız bu işe yeniden atılır mıydınız? Samimi olmak gerekirse girmezdim bu işe. Bu işe girmezdim. Çünkü aslında hayallerim başkaydı. Benim başka alandaydı.
Tabii dediğim gibi bazen bazı şeyler fırsat gibi görünebiliyor insana. Evet. Tabii ki ben bu işe başladığımda çok daha gerideydim. Sahip olduğum birçok şeye sahip değildim ama yani vermiş olduğum emeğin, harcamış olduğum zamanın, çekmiş olduğum streslerin karşılığını alabildiğimi düşünmüyorum bu işte. Tabii böyle bir yeri yaptıktan sonra bu kadar makine yatırımı, bu kadar bina yatırımı, bu kadar bu alanda emek harcadıktan sonra çıkmak da kolay değil. Evet. Dolayısıyla şu anda bu sektörün içerisindeyim ve bu işi bir şekilde devam ettiriyorum. Ama 2014'e dönseydim kesinlikle bu alana girmezdim. Yani tabii bunun bazı şeyleri de var. Yani yaşadığımız acı tecrübeler de var. Ben mesela geri dönüşümcü olarak ülkemizde işte biliyorsunuz Güngör çöplüğü diye bir çöp alanı var. Bunun işte bir ihalesi yapılıyor. Ve bu ihaleye ben de bu işletmenin bu işin içerisinde olan bir firma olarak bunun ihalesine katılıyorum. Ama düşünün ki bu işi yapan firma, bu işleri yapan bir firma oranın ihalesini alamıyor. Ama bu işi yapmayan başka sektörlerde iş yapan firmalara oranın işletmesi verilebiliyor. Bunlar da dediğim gibi işte sizi yıpratıcı, onur kırıcı, gurur kırıcı, hevesinizi kırıcı olan durumlar olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü bizim gibi işletmeler bu gibi yerlerden de kazanç sağlayabilmek veya bu gibi yerlerde de kendini test edip geliştirebilmek isterken bizler buralarda mesela alamıyoruz oranın ihalesini veya işletmesini. Çünkü işin içerisinde başka politik durumlar oluşabiliyor. Ve bundan dolayı da biz dediğim gibi bu bizim onurumuzu bir şekilde kırıyor ve işimize olan inancı da memlekette yaptığımız işe olan inancımızı da bir şekilde kırıyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Haklı olarak yani insan kürek çekip aynı yerde kalınca Evet. yorucu bir şey. Bir süre Çok. sonra olmaz. Teşekkür ederim bizimle sohbet ettiğiniz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için, bize bu fırsatı tanıdığınız için çok takdir ediyorum. Ben böyle dernekleri sosyal sorumluluk projesi içerisinde veya sosyal sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden dernekleri çok takdir ediyorum. Bizim de bir şekilde paydaşımızsınız aslında. Evet. Çünkü bu doğa hepimizin, çevreyi temiz tutmak hepimizin görevi dediğim gibi. Bu anlamda da sizlerle birlikte bir şekilde işbirliği içerisinde olmak, fikir birliği içerisinde olmak bizler için de mutluluk verici. O yüzden ben de sizlere çok teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Teşekkürler.